Merhaba arkadaşlar. Bugün 28 Mart. Yarın kar yağacak dediler. Hava çok soğuyacak dediler. Ben de soğumadan önce bir bakayım dedim. Kuzu göbeği gerçekten de var mı yok mu diye. Çünkü kar yağarsa bir kat soğuk vurur. Sonra tekrar yeniler. Varsa da onları toplayayım diye. Evet, gerçekten de havada bulutlandı. Soğuyacak, -5 -6 gösteriyor Denizli Honazı. Tabi olur olmaz bilmiyorum ama tabii bir kat soğuk olacağı benziyor arkadaşlar. Ondan dolayı ben de soğuk olmadan önce bir bakayım. Varsa bir iki kalan giden onları toplayayım diye geldim. Evet arkadaşlar, şimdi bakıyoruz. Burasını hatırlatayım. Cumartesi günü 23'ünde yok 25'inde çektiğim videonun yeri. Aradan kaç gün geçti? 4 gün geçti. Sonuçta burası bellek olduğu için 4 gün sonra bir daha kontrole geldim. Yeni çıkan var mı? Varsa onları alayım diye. Şu ana kadar görmedim. Ama bakalım. Mutlaka ki görmediğimiz, küçük olan, sonradan büyüyen veya yeni çıkan vardır. Onlara bakacağız. Onları toplayacağız arkadaşlar. Bir topladığınız yeri de hafızanıza tutun ki hani çalının dibi olarak bile, ağacın dibi olarak bile şey yapalım. Orada bir daha olur. Onları geçmeyelim. Evet, bir tane gördüm arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi. Çevresinde de tabii her zamanki gibi bir tane bulduysak çevresine bakıyoruz. Aynen böyle. Bir tane daha görüyoruz hemen. Gördüğünüz gibi. Şunu koyalım, ezmeyelim arkadaşlar. Evet, şu. Güzelce temizleyelim toprağını. Topraklı bölümünü de burada bırakalım. Biz... Oy, düşürdüm bir tanesini. Evet. Çevresine bakmaya devam edelim arkadaşlar. Bir tane bulduysak dediğim gibi her zaman çevresinde olma ihtimali daha yüksek. Daha çok gezeceğinize bulduğunuz yerin çevresine dikkatli bakın. O sizin için her zaman daha avantajlı olacak. Evet, bakalım buralara. Dediğim gibi arkadaşlar, var. Tek tük de olsa gene bulunuyor. Çok böyle aşırı bir bulunma yok ama gene de var. Çevresine düzgünce bakarsak, aynı olan bölgelerin çevrelerini düzgün incelersek, daha önceden çıkmış, görülmemiş veyahut da yeni çıkmış kuzu göbeklerini toplayabiliyoruz. Şöyle dikkatlice sağına soluna bakmaya devam ediyorum açıkçası. Evet. Görünecek oldum arkadaşlar. Ta ileriden bile görünüyor, bakın. Bakın ne güzel olmuş. Toprakta misel ağına ilişkisini kesip ondan sonra çamurlu kısmını temizleyelim arkadaşlar. Bu sayede misel ağının hastalık bulmasını önleriz ve daha fazla olma ihtimali veya bu sezon en azından aynı yerde çıkma ihtimalini artırırız.
Bu bilgi yeni bilgi. Dediğim gibi daha önceden hep şaşırttık sizi de. Biz de bilmeyerek şaşırttık. Direkt bıçakla kesip kökünü orada bıraktığımız anda ne oluyor? Bu hastalık yapıyor. Misal ağını o sezon için öldürüyor. Öldürdüğü zaman da bir daha çıkmıyor açıkçası. Dediğim gibi dikkatlice bir tane bulduysanız sağına soluna dikkatlice bakarsak 1-2 çıkıyor arkadaşlar. Siz de onu es geçmeyin lütfen. Çevresine dikkatli bakın. Bakın. Bir yerde bir tane buldum. Sağında solunda dolaşırken sürekli çıkıyor, görüyorsunuz. Ve sürekli elim dolu olduğu için kuzu göbeklerini döküyorum. Vay arkadaşlar. Bakın ne gördüm. Ne gördüm bakın. Bakın şuna bir bakın. Evet arkadaşlar, dediğim gibi çoktan beri gene böyle görmüyorduk. 4 tane birden bir yerde. Bakın biri de burada. Evet. Alalım. Dediğim gibi misal ağından koparın ki bu sezon tekrardan aynı yerde çıksın. Önce köküyle alın. Şeyini kesin, temizleyin. Burada temizleyin. Benim bir elimdeki kamera olduğu için bu kadar yapabiliyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu daha da bu çevreden çıkacağına eminim. Şunları alalım arkadaşlar ve devam edelim aramaya. Arkadaşlar tabi her zaman üst üste sürekli bulacak diye bir şey yok. Bazen de böyle boş bir şekilde gezmeniz gerekiyor. Sağa sola iyice incelemeniz gerekiyor. Ama dikkatli şekilde baktıktan sonra olan bölgede oluyor. Çıkıyor da zaten. Dediğim gibi arkadaşlar çok gezip tek tük bulduğumuz da oluyor tabi. Tek tük demiyoruz. Alıyoruz. Ve çevresine her zamanki gibi dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Arkadaşlar hani bayağı bir 15-20 dakikadır bulduğumuz yok. Bölgenin dışına çıktık herhalde. Şimdi yeni bölgelere bakıyoruz. Yeni bir yerde var mı yok mu diye. Tabii sürekli bulunacak diye bir şey yok bunda. Biraz da gezip böyle bakalım. Biraz kısmet meselesi bu. Dediğim gibi sürekli her yerde bulunacak diye bir şey yok ama böyle gördün mü de bir anda insanın içi ısınıyor arkadaşlar. Bakın şuna. Gayet güzel. Bir de şuna bakın nasıl saklanmış. Nasıl bir yere girmiş. Evet, bu bölgede ilk defa beyaza rast geldim zaten. Yani daha önceden rast gelmiştim de beyazlar biraz geç çıkıyor siyahlara göre. Ondan dolayı ilk defa diyorum, bu yıl ilk defa yani. Ama sonuçta çıktı mı çıkıyor. Mevsimi geldikten sonra arkadaşlar çıkıyor bunlar. Bakalım, bir tane varsa, 2 tane varsa çevresinde de vardır. Umudumuz hep önde. Sürekli varmış gibi arayacağız zaten. O zaman bulma imkanımız daha iyi oluyor. Çok yer dolaşmaktansa bulduğun yerin çevresini aramak daha mantıklı geliyor arkadaşlar. Bakalım bunun çevresinde başka bulabileceğiz mi? Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Bir tane bulduysa su akıntısına, aşağısına ve yukarısına doğru bakın. Misaller bunun rüzgar veya suyla gidiyor. O su bir kere önüne kattığı zaman dağıta doğru aynı şeyde su akım yönünde gidiyor. Benim maksadım hani sizi de birazcık bilgi verip bulmanızı kolaylaştırmak. Burası yaklaşık 650 rakımdayız şu anda. Onu da söyleyeyim tekrardan. 650 rakımda şu anda çok aşırı büyük bulunmasa da gene kuzu göbeği çıkmış arkadaşlar. Devam ediyoruz.
Edeceğiz de. Dediğim gibi arkadaşlar, bu biraz sabır işi. Sabredip aradıkça tek tük de olsa, 3-5 de olsa, bazen çok da olsa bulunuyor. Bunun mantığı da bu açıkçası. Bir de arkadaşlar, yani en azından bizi desteklemek isterseniz beğeni tuşuna basın ve o zil işaretine basarsanız orada yaptığımız videoları seyrederseniz bize de destek olmuş olursunuz. Beğeni önemli bizim için. Ona göre çünkü öne çıkıyor ve daha önde bulunuyor. Bir de yorum yazın arkadaşlar. İyi kötü. Hani toplum kurallarını aşmadık. Hani hakarete şeye girmedikten sonra iyi veya kötü yönlü fikirlerinizi yazın. Biz de ona göre kendimize yol vermeye çalışalım. Dediğim gibi geçenlerde 20 dakikalık videoda burasıydın kimse seyretmez dedim. Sağ olsunlar arkadaşlar. Hani beklediğimden çok kişi yazdı. Biz sonuna kadar seyrettik diye, ama beni çok mutlu etti arkadaşlar. Ben gerçekten beklemiyordum çünkü YouTube izleyicisinin geneli 3 dakikadan sonra videoyu bırakır, sıkılır. Ama şükür bizde öyle bir şey olmamış demek ki. Veyahut da bunun bayağı bir ben gibi hastalık derecesinde kuzu göbeği ve mantar sevgisi varmış arkadaşlar. Sağ olsunlar, hepsine çok teşekkür ediyorum. Bir taraftan arıyorum, bir taraftan da konuşuyorum arkadaşlar. Tek gelmedi yani. Şu anda seyrek buluyoruz. Öyle çok sık bulmuyoruz. Bakalım. Kablom takıldı da arkadaşlar. Aslında bu bölge uygun bir bölgeye benziyor arkadaşlar. Hani benim böyle sorsanız burada bulunur mu? Bulunur diyeceğim bir bölge ama nedense denk gelmedi. Böyle durumlarda önceden başka birisi toplamış olabilir. Veya tam hava koşulları oraya uygun değil de olabilir. Yani bazen çıkabilir, çıkmayabilir. İle de her yerde çıkacak diye de bir şeyimiz yok. Ama uygun bir bölgeye benziyor. Ve daha önceden de buradan kuzu göbeği almıştım. Onu hatırlıyorum. Benimle birlikte siz de arayın arkadaşlar. Hep böyle bulduklarımı tek tek yayınlamayayım. Benim dolaştığım gibi bizde biraz da siz de benimle beraber dolaşın. Arada sırada şu manzaranın tadını çıkarttım ben gibi. Yasemin Hanım, o geçen yıllarda çok bulduğum yolun kenarı gibi olan yere gittim. Orası için daha erken, bir haftası daha var. İnşallah haftaya tekrardan kontrol ederim, bakarım. Çıktığı zaman videosunu da atarım zaten bulabilirsem. Bulamazsam da atarım. Ama o bölgeye geçen pazar günü bir uğradım. Baktım ki olmayacak, yok. Boş boşuna vakit kaybetmeye gerek yok deyip başka bölgeye geçtim. Ondan dolayı onu da söyleyeyim. Ama o 2 yıl önceki videomda, 1 yıl önceki videomda o bölgede çok güzel bulmuştum arkadaşlar. Artık torbalar sığmamıştı, şapkalara bile doldurmuştuk. Videoları kanalda mevcut. Çok keyifli bir videoydu. Ve aynı zamanda mantar aramaydı. İnanın bayağı uzun zamandır öyle bir video çekmemiştim. Evet, dediğim gibi bakın, geziyoruz bir anda umudu kestiğimizde bir tane çıkıyor arkadaşlar.
Şimdilik bu videoyu bitiriyorum. İlerisi bir video sonra ve büyük ihtimal bir gün sonra yayınlayacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Desteklerinizi bekliyoruz.